Bir uzay gemisine bindiğini düşün ve hiç durmadan tek bir yönde ilerliyorsun. Saatler, yıllar, milyonlarca yıl. Sence bir gün evrenin sonuna ulaşabilir miydin? Yoksa sonsuza kadar devam mı ederdi? Bilim insanları yüzyıllardır bunu anlamaya çalışıyor ve bugün hala kesin cevabı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şeyler bile fazlasıyla akıl bozucu. Mesela sana garip bir soru. Gece gökyüzü neden karanlık? İlk bakışta cevap çok basit gibi. Çünkü güneş yok. Ama aslında olay bundan çok daha derin. Çünkü evrende trilyonlarca yıldız var. Ve eğer evren gerçekten sonsuzsa, hangi yöne bakarsan bak, eninde sonunda bir yıldıza denk gelmen gerekirdi. Bu durumda gece gökyüzünün tamamen parlak olması gerekirdi. Ama değil. Peki neden? Çünkü evrenin bir yaşı var. Yaklaşık 13,8 milyar yıl. Yani bazı yıldızların ışığı bize ulaşacak kadar zaman bulamadı. Ve bazıları hiçbir zaman ulaşamayacak. Çünkü evren genişliyor. Hem de her yerde. Galaksilere baktığımızda şunu görüyoruz. Ne kadar uzaktalarsa bizden o kadar hızlı uzaklaşıyorlar. Ve bazı galaksiler artık öyle uzak ki aradaki mesafe ışığın kapatabileceğinden daha hızlı büyüyor. Bu yüzden bugün çıkan ışıkları bize asla ulaşamayacak. İşte bu yüzden aslında bir sınır görüyoruz. Buna gözlemlenebilir evren deniyor. Yani sadece ışığı bize ulaşabilmiş bölge. Ve onun çapı yaklaşık 93 milyar ışık yılı. Ama burada kafa yakan şey şu. Evren sadece 13,8 milyar yaşında. O zaman nasıl 93 milyar ışık yılı genişliğinde olabilir? Çünkü ışık yol alırken uzayın kendisi genişlemeye devam etti. Yani ışık bize gelirken mesafe büyüdü. Ama bu evrenin tamamı anlamına gelmiyor. Sadece görebildiğimiz kısmı. Bunun dışında ne olduğunu bilmiyoruz ve belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bilim insanları evrenin şeklinin ne olduğunu da anlamaya çalışıyor. Bazı teorilere göre eğer sürekli aynı yönde ilerlersen bir gün başladığın yere geri dönebilirsin. Tıpkı dünyanın etrafını dolaşmak gibi. Ama başka teorilere göre evren gerçekten sonsuz olabilir. Yani ne kadar ilerlersen ilerle hiçbir zaman sonuna ulaşamazsın. Ve işte olayın en çılgın kısmı burada başlıyor. Eğer evren gerçekten sonsuzsa madde de sonsuz kez tekrar ediyor olabilir. Bu da teorik olarak senin başka bir kopyanın bir yerlerde var olabileceği anlamına geliyor. Belki şu anda başka bir galakside senin birebir aynın bu videoyu izliyor. Ama küçük bir farkla. Belki o videoyu beğenmedi. Ama korkutucu olan şey şu. Bunlar gerçekten var olsa bile onlara hiçbir zaman ulaşamayacağız. Çünkü evrenin genişlemesi bizi birbirimizden koparıyor. Şu anda bile görebildiğimiz galaksilerin çoğu artık fiziksel olarak erişilemez durumda. Ve zaman geçtikçe evren daha da karanlık hale gelecek. Trilyonlarca yıl sonra uzaktaki tüm galaksiler gözden kaybolacak. Gökyüzünde sadece kendi galaksileri kalacak. O dönemde yaşayan bir uygarlık muhtemelen büyük patlamayı bile keşfedemeyecek. Çünkü kanıtların tamamı gözden kaybolmuş olacak. Yani ironik bir şekilde evrenin gerçek boyutunu anlayabilen ilk canlılar aynı zamanda bunu öğrenmek için en kısa zamanı olan canlılar olabilir. Ve belki de en garip gerçek şu. Evrenin bir kenarı olup olmadığını asla öğrenemeyebiliriz. Çünkü biz ışığın ulaşabildiği küçücük bir kozmik balonun içinde yaşıyor olabiliriz.